Ben Cihan'dan asla vazgeçmem. Aliye, ben senin gittiğini sanıyordum. Seni nasıl bırakabilirim ki? Seni kaybettiğimi bilerek yaşayamazdım. Beni kaybetmeyeceksin. Alya, Serhat hakkındaki gerçeği öğrendikten ve kendisiyle Cihan arasındaki entrikaların ne kadar ileri gittiğini anladıktan sonra, kimsenin beklemediği bir karar alır. Korkuya, acıya ve sürekli baskıya rağmen, Alya artık kendi hayatından kaçmak veya başkalarının kaderini belirlemesine izin vermek istemez. Aşkı ve ailesi için kalıp savaşmaya karar verir. Ancak aynı zamanda Deniz'i tehlikeye atmaya hakkı olmadığını da çok iyi bilir. Bu yüzden Alya kendi planını önceden düşünür ve kimseye söylemez. Kadir ve Pakize ile birlikte, annesinin ne kadar zor bir karar vermek zorunda kaldığından habersiz, çocuk İstanbul'a doğru yola çıkar. Bu arada, meydandaki durum giderek kötüleşir. Cihan'ın moralini kırmaya çalışan Boran, Alya'nın onu terk edip Deniz ile birlikte Mardin'den kaçtığını söyler. Cihan için bu sözler gerçek bir darbe. Yaşadıkları her şeye rağmen, Alya'nın şu anda gidebileceği düşüncesi onu iç dengesini bozuyor. Meydandan ayrılıp onu takip etmeye hazır, artık düşmanları veya tehlikeyi düşünmüyor. Ancak tam bu anda kimsenin beklemediği bir şey oluyor. Alya kalabalığın içinde beliriyor. Onu görünce Cihan artık başka hiçbir şey düşünmüyor. Son saatlerin gerginliğini, korkusu ve umutsuzluğu yerini rahatlamaya bırakıyor. Ona bir şey açıkça belli oluyor, gitmedi ve onu tehlike karşısında yalnız bırakmadı. Alya'nın ortaya çıkışı Bora'nın tüm planını alt üst ediyor. Onları korkuyla ya da yalanlarla ayıramayacağını anlıyor. Tam bu anda durum aniden kontrolden çıkıyor. Yeni bir kaos dalgası başlıyor ve panik ve çığlıklar arasında silah sesleri duyuluyor. Boran harekete geçmeye karar verdiği anda, kurşunlardan biri Alya'ya isabet ediyor. Her şey o kadar hızlı oluyor ki kimsenin tepki verecek zamanı kalmıyor. Bir saniye önce Cihan'ın yanında duruyordu ve bir an sonra kollarında bilincini kaybetmeye başladı. Cihan için bu an tüm deneyimlerinin en korkunç anı oldu. Tüm korkuları birdenbire gerçeğe dönüştü. Uğruna savaştığı, hayatını riske attığı ve değiştirdiği kişi, şimdi kollarında bilinçsiz yatıyordu. Meydandaki kaos daha da şiddetlendi. Alya'nın yaralandığını gören Boran durmadı ve planını tamamlamaya çalıştı. Bu sefer silahını Cihan'a doğrulttu. Ancak son anda durum tekrar değişti. Yakın zamana kadar Cihan ve Alya'yı ayırmak için her şeyi yapan Sadakat beklenmedik bir şekilde araya girdi ve Boran tetiği çekmeden önce onu vurdu. Cihan ve Alya'nın yeni hayatlarının başlaması gereken yer, sonunda korku, acı ve hayatta kalma mücadelesinin arenasına dönüştü. Ama bu anda bile bir şey açıkça ortaya çıktı. Tüm entrikalara, ihanetlere ve onları ayırma girişimlerine rağmen, ölümcül tehlike karşısında bile birbirlerinden vazgeçemediler. Kurşundan sonra Cihan için zaman durmuş gibiydi. Aliye kollarında baygın yatıyordu ve etrafta çığlıklar, panik ve kaos hüküm sürüyordu. Onu kendine getirmeye çalıştı, onunla konuştu, gözlerini açmasını istedi ama hiçbir tepki alamadı. Bu anda aynı anda çok fazla korkunç olay yaşanıyordu. Şahin yakında ağır yaralanmıştı. Panik içindeki insanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı ve mutluluk yeri olması gereken meydan bir trajedi yerine dönüşmüştü. Birkaç saniyeliğine Cihan düşünme yeteneğini kaybetmiş gibiydi. Korku, öfke ve umutsuzluk kafasında birbirine karıştı. Ancak kendini çok hızlı bir şekilde toparlamaya zorladı. Her dakikanın çok önemli olabileceğini fark ederek, Aliye'yi kollarının arasına aldı ve tek bir saniye bile beklemeden onu arabaya taşıdı. Bu sırada ambulans, Şahin de dahil olmak üzere diğer kurbanları götürdü. Hastaneye giden yol Cihan için sonsuz gibi görünüyordu. Uzun zamandır ilk kez gerçek bir korku hissediyor, düşmanlardan veya tehlikeden değil, tam da geleceklerini kurmaya başladıkları anda Alya'yı kaybetme düşüncesinden. Hastaneye varır varmaz Alya hemen ameliyathaneye alınıyor. Kapı tam önünde kapanıyor ve Cihan'ı koridorda düşünceleriyle baş başa bırakıyor.
Beklemek onun en zor sınavı oluyor. Sürekli meydandaki olaylara geri dönüyor ve olan her şey için kendini suçlamaya başlıyor. Ona göre en önemli şey de başarısız olmuş, güven sözü verdiği kadını koruyamamış, yavaş yavaş korkunun yerini öfke alıyor. Saldırıya karışan herkese, bir kez daha ona en değerli şeyi elinden almaya çalışanlara karşı öfkeyle doluyor. Ameliyathane kapısının dışında otururken, Cihan kendi kendine bir söz veriyor. Eğer Alya hayatta kalır ve gözlerini açarsa, faillerin hiçbirinin ailesini bir daha tehdit edememesi için her şeyi yapacak. Bekleme saatleri sonsuzluk gibi geliyor. Doktorlar nihayet ameliyathaneden ayrıldığında, Cihan yüzlerinden mücadelenin henüz bitmediğini hemen anlıyor. Doktorlar ameliyatının başarılı geçtiğini ve şu an için durumunun stabil olduğunu, ancak tehlikenin henüz geçmediğini bildiriyorlar. Sonraki birkaç saat kritik olmaya devam ediyor. Bu sözlerden sonra Cihan nihayet Alya'yı görme fırsatı buluyor. Koğuşa girdiğinde, onu bilinçsiz, tıbbi ekipmanlarla çevrili ve her türlü sözden daha korkunç görünen bir sessizlik içinde görüyor. O zamandan beri, neredeyse bir dakika bile yanından ayrılmıyor. Tüm bu süre boyunca her hareketini, her nefesini izleyerek ve sadece bir anı bekleyerek, gözlerini tekrar açtığı anı yanında kalıyor. Cihan için bu günler, hayatının artık Aliye'ye ne kadar güçlü bir şekilde bağlı olduğunun farkına varması anlamına geliyor. Tüm savaşlar, çatışmalar ve mücadeleler arka plana çekiliyor. Çünkü artık onun için tek bir arzu var, onu tekrar yanında görmek. Bu olaylar Cihan ve Aliya'nın ilişkisinin artık sadece bir aşk hikayesi olmaktan çıkıp, bedeli çok yüksek olsa bile birbirlerini bilinçli olarak seçen iki insan arasındaki bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor. Entrikalara, yalanlara, tehlikelere ve onları ayırmaya yönelik sürekli girişimlere rağmen, korku veya başkalarının kararları uğruna duygularını feda etmeye artık hazır olmadıklarını bir kez daha kanıtlıyorlar. Alya'nın kaçma ve kendini tehlikeden kurtarma fırsatına rağmen kalma kararı, ne kadar değiştiğini gösteriyor. Daha önce sık sık tüm yükü kendi üzerine almaya ve başkaları için kendi mutluluğunu feda etmeye çalışırken, şimdi savaşmayı seçiyor. Aynı zamanda Deniz'i güvenli bir yere gönderme kararı. Anneliğin onun için aşktan daha az önemli olmadığını ve hayatının her iki yönünü de aynı anda korumaya çalıştığını vurguluyor.